Stranger Things, yıldızının aksiyon kahramanı olma yolundaki son hamlesinde her şey alt üst oluyor, peri masalı gibi bir düğün, mavi sakal benzeri bir tuzağa dönüşüyor. Ve onun üstesinden gelmek için mükemmel donanıma sahip. Son derece spesifik, ancak çoğu zaman yanlış kullanılan, bir anlamı olan bir orta çağ kelimesi olan, kız, genç, evlenmemiş bir hizmetçiyi tanımlar. Bu aynı zamanda Hollywood filmlerinde pek çok çaresiz kadın kahramana verilen genel isimdir. Meşhur, sıkıntı içindeki genç kız, tren raylarına bağlanmış ya da başka bir şekilde kurtarılmayı bekleyen kadın. Elodie, Netflix'in, Enola Holmes, yıldızı Millie Bobby Brown'un kaderinin kontrolünü doğrudan eline aldığı hoş, yıkıcı fantastik hikayedekilerden biri değil. Elodie'nin alelacele evlendirildiği ve nesiller boyu süren bir laneti tatmin etmek için ejderha yemi olarak sunulduğu revizyonist bir peri masalı olan, Küçük Kız, Elodie'yi cinsiyetlerin daha az katı olduğu çağlarımız için bir aksiyon kahramanı olarak ele alıyor. Başlıktaki, sıkıntının ortadan kaldırılmasıyla elde edilen yüksek ve net mesaj, yine de formülün önemli bir parçası olmasına rağmen, pasif kızlar lanet olsun. İşte kendi başının çaresine bakabilen bir kadın. Nakit sıkıntısı çeken bir ülkenin nazik reisi olan Lord Byford'un en büyük kızı olan Elodie, ilk olarak saçı ve makyajı düzgünce yerinde görünüyor. Eğer bu tür şeyleri önemsiyorsa, kraliyet portresi için poz vermeye hazırdır, yay avcılığına ve ata binmeye daha yatkındır. Hikayenin sonunda, zor ölüm seviyesindeki tehlikelere katlanmış, kömürleşmiş ve yaralanmış, elbisesi kirli ve paramparça olmuş durumda. Teknik olarak Elodie çok daha kötü bir şekilde hayatta kaldı. Çünkü sert adam Bruce Willis ateş püskürten bir sürüngenle uğraşmak zorunda kalmadı. John Rambo gibi o da kendi yaralarını dikebilir. Elodie bir genç kızdan ziyade bir bakiredir ve bir erkek tarafından kurtarılmadan idare edebilen ilk kişi de değildir. Aksine, birkaç yıl önce Disney'in, Frozen, filmiyle başlayan bir döngünün en sonuncusu ve tartışmasız en beceriklisi. Şimdi, Hulu'nun, The Princess ve Netflix'in kendi, Nimona, filmlerinin ardından yönetmen Juan Carlos Fresnadillo'nun, Damsel, filmi, gençlerin bir yüzyıldır zevkle izlediği bir türün yalnızca erkek çocuklara odaklanması gerekmediğini gösteriyor. Dan Mazeau'nun senaryosunda düşmanlar bile kadınlardan oluşuyor. Alçak kraliçe Isabel'in, Prenses Gelinde canlandırdığı değerli düğün çiçeğini alt üst ettiği Robin Wright ve dumanlı sesi ateş püskürten ejderhaya çok yakışan Şohle Agdeşlu. Bu korkunç CG yaratığına konuşma gücü vermenin bariz bir avantajı daha var. Bunu yapmak, ejderhanın uzun zaman önce bu kadar çok kraliyet kurbanı isteyen bir kralla nasıl anlaşma yaptığını açıklıyor. Ama bu aynı zamanda zeki Elodie'nin canavarla mantık yürütebileceği anlamına da geliyor. Bir ejderhayı öldürmek veya sallamak için mutlaka kaba güce ihtiyaç yoktur. Pastoral açılış bölümünde film, her zamanki türden romantik dileklerin yerine getirilmesini sunuyor. Elbette bu görücü usulü bir evlilik ama prens yeterince çekici ve gelinlikte rüya gibi görünüyor. Yine de oraya krallığında bir şeylerin yolunda gitmediği açıktır ve düğünün hemen öncesinde Elodie'nin üvey annesi endişelenmeye başlar. Haklı olarak. Tören gecesi Elodie kalenin arkasındaki dağa taşınır ve büyük, karanlık bir uçurumdan aşağı atılır. Altta terk edilmiş ayakkabılar ve kırık taçlar buluyor, bunlar gerçek kaderinin kanıtı. Çağlar boyunca ejderhaya kaç gelin teklif edildi? Filmin etkili sahnelerinden birinde Elodie, ejderhanın ulaşamayacağı bir nokta bulur ve orada, bir düzine kadar eski prensesin isimlerini yazdığı bir duvar keşfeder. Ayrıca öğrendiklerini gelecekteki kurbanlarla paylaşan bir haritada bıraktılar. Fresnadillo'nun, daha önce gelen eşleri ortaya çıkarmak için kamerayı mağaranın etrafında çevirerek gerçekçi hale getirdiği Mavi Sakal masalının bu 10. güncellemesinde ilham verici bir dayanışma gösterisi var. Pek çok Netflix teklifi küçük ekran için zar zor yeterince gösterişli görünüyor. Ancak ara sıra, tamamı yıldızlardan oluşan bir oyuncu kadrosu, gösterişli prodüksiyon değerleri ve, içerik, yerine film yapmaya kendini adamış bir tür yaratıcı gözetim, stüdyo sistemi aracılığıyla ortaya çıkan deneyimli yapımcılar tarafından, gelir. Küçük Kız, mesajı tamamen çağdaş görünse de bu eski moda geleneğe ait. Fresnadillo ise, pratik ve dijital efektler arasında bir denge kurarak izleyicileri Elodie'nin içinde bulunduğu zor duruma sürüklüyor, bunların arasında, ayaklarının dibinde yanan ama asla yetişemeyen büyük ateş jetleri de var. En önemli şey Brown'un bu role inanıp inanmadığımızdır ve, Stranger Things, yıldızı böyle bir maceradan sağ çıkmak için gereken hızlı düşünen bağımsız zekayı bünyesinde barındırmakta hiç zorluk çekmiyor. Her ne kadar Elodie boş zamanlarında labirentler çizerken gösterilse de, film bu ilk değişimden önce onun kişiliği hakkında çok fazla bilgi vermiyor,
Bu, Goonies, benzeri mağaralarda gezinmeye çalışırken işe yarayan bir beceri. Tek aletleri korsajına dikilmiş pirinç bir hançer ve lamba görevi gören telkari bir küredir. Eğer MacGyver bununla yetinebiliyorsa o da yapabilir. Klasik masallarda genç kızlar zamanlarını hanımefendi olmayı öğrenerek geçirirler. Elodie, zekasını kullanarak bu korkunç fedakarlıkların gizli açıklamasını ortaya çıkarmak için tüm bunları atlıyor. Bu, yüzyıllar boyunca size söylemedikleri ataerkil kontrol olarak okunabilir. Bazen son derece uygunsuz olan, küçük kız, biraz hesaplanmış, yeni gelişen bir kurumsal gündeme yanıt olarak hazırlanmış olmaktan çok daha az organik olan kodlara bağlı kalıyor, işaretler, kapsayıcı oyuncu seçimi, ara sıra kendini beğenmiş diyaloglara kadar her düzeyde mevcut. Ancak Elodie gibi rol modeller hala çok nadir ve eğer film, genç kadınların, kız, kelimesini söyleme biçimini ileriye doğru değiştirirse artık zarif bir şekilde değil, hırıltılı bir şekilde o zaman ibre hareket etmiş demektir.